Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavuk sote nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle malzemelerini sizlere tanıtıyorum ve miktarlarını gösteriyorum. 2 adet göğüs. Göğsü kuşbaşından biraz küçük doğruyoruz ve tenceremize koyuyoruz. Ve tenceremizin dibinin yapışmasından rahatsız olanlar için ve yapışmaması için dibine de çok az miktarda sıvı yağ döküyoruz. Şimdi göğüslerimizi dediğim gibi kuşbaşından biraz küçük olarak doğrayarak tenceremize koyduk. Diğer malzemelerimizi göstereceğim sizlere. Çok küçük miktarda kaşığın ucuyla domates salçası, 3 adet domates kabuklarını soyuyoruz. Domateslerimizi çok küçük şekilde doğruyoruz. Yine küçük bir kuru soğanı küçük parçalar halinde ince bir şekilde kıyıyoruz. 3-4 diş sarımsağımızı da yine aynı şekilde küçük bir şekilde doğruyoruz. Ve biberlerimiz 3 adet biberimizi küçük küçük doğradık. Ve olmazsa olmaz baharatlarımız karışımı. Ben pul biber, kırmızı biber, tuz ve kimyon kullanıyorum. Tabi bu baharat sizin damak tadınıza göre değişebilir. Farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını yaktık. Tavuklarımızı da tencereye koyduk. Tavuklarımız suyunu salana kadar karıştırarak yapımımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız sularını salmaya başladı. Bu aşamada özellikle dikkat edin, kapağını kapatmıyoruz. Kapağını kapatmayın ki içerisindeki tavuğun bu suyu buharlaşıp uçup gitsin. O yüzden kapağını kapatmadan bu aşamada karıştırmaya devam ediyoruz. Yapıma devam ediyoruz. Evet, görüyorsunuz tavuklarımız epey sulandı. Bu şekilde devamlı karıştırarak işlemimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız suyunu hemen hemen çekmiş durumda. Çok az bir şey kaldı. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, tavuklarımız suyunu çekti. Bu aşamada tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızı ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Tavukların biraz kızarmasını sağlıyoruz. Ocağımızın altını biraz açalım. Ben tereyağlı yapmayı tercih ediyorum. İsterseniz bunu bir miktar çay bardağının dibinde az bir sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Tereyağıyla daha lezzetli oluyor. O yüzden ben tereyağıyla yapıyorum. Biraz hafif kavurmaya devam ediyoruz. Tabi bu arada sürekli karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi pişme derecesine göre, sertliğine göre önce soğanımızı katıyoruz. Tekrar soğanımızı bir miktar karıştırarak kavrulmasını sağlıyoruz. Birkaç dakika soğanlarımızı kavurduktan sonra sarımsaklarımızı da atıyoruz. Evet, tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. 1-2 dakikada soğan ve sarımsaklarımızı kavurmaya devam ettik ve
biberimizi ilave ediyoruz. Evet, karıştırarak kavurmaya bu şekilde sırayla devam ediyoruz. Bu işleme tavuklarımız hafif kızarıncaya kadar devam ediyoruz. Tabi kızarken çok hafif yakmayın, dikkat edin. Devamlı karıştırın. Gözünüz yemeğin üzerinde olsun. Evet arkadaşlar, tavuklarımız hafif kızardı, pembeleşti. Şimdi kaşığın ucuyla çok küçük miktar salçamızı atıyoruz. Çok atmayın, kesinlikle çok atmayın. Koyu bir kıvam alıyor, yemek gibi oluyor, ağır bir tat veriyor. O yüzden küçük bir şekilde, çok küçük, hafif renk vermesi için. Zaten domatesimiz bu iş için yeterli. Salçamızı karıştırıyoruz. Çok kısa bir süre salçamızın da bu şekilde karıştırarak kavrulmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu aşamada sıra baharatlamamıza geliyor. Baharatlarımız dediğim gibi pul biber. Bunlar yarım tatlı kaşığı olabilir. Kırmızı biber, kimyon ve tuz. Bu sizin damak tadınıza göre değişik baharatlar kullanabilirsiniz. Ben görmeniz için hepsini bir arada bu şekilde attım. Siz tek tek biraz az miktarda kaşıkla da atabilirsiniz. Bu şekilde karıştırarak baharatları tavuğa yediriyoruz. Biraz daha kavurma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son aşamaya geldik. Domateslerimizi ilave edeceğiz. Yalnız burada bir püf noktası var. Bir bardak su. Bir bardak suyumuzu alıyoruz. Bu domateslerimizin üzerine döküyoruz. Alabildiği kadar. Bu şekilde döküyoruz. Ve domatesimizi alıyoruz. Yemeğimizin içine boşaltıyoruz. Domateslerimizi koyduk. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Özellikle dediğim gibi dikkat edin. Salçayı çok az koyun. Salçayı çok koyarsanız çok ağır ve koyu kıvamda bir tat oluyor. Evet arkadaşlar, bu aşamadan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Domateslerimiz sulanıp ve ara ara karıştırıp az miktarda, bir miktar suyu kalacak, onu belirteyim. Az miktar, bir miktar suyu kalana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Tabii özellikle belirteyim, ne çok yüksek ateşte ne çok kısık, orta ateşe yakın bir ateşte, daha doğrusu kısığa yakın bir ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimizi arada kontrol ediyoruz. Diyeceksiniz burada bir peçete var, daha doğrusu havlu kağıt var. Bu tencerenin deliğini kapatmak için, o güzelim mis gibi kokusu içine sinsin, suyu buhar olup uçup gitmesin diye. Ondan dolayı orayı kapattım. Şimdi yemeğimi açıyorum. Mis gibi tavuk sotemiz şu anda pişmeye devam ediyor. Arada bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, suyu az kalana kadar bu işlemi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tavuk sotemiz hemen hemen son aşamaya geldi. Sizlere bir tüyo daha vereyim. Eğer böyle delik delik olmaya başladıysa yemeğimiz pişme aşamasına çok yaklaştı demektir. Ayrıca yemeğimizin suyunu
tam anlamıyla çektirmeyin. Ekmeğimiz de suyuna banmadan mahrum kalmayın. Evet arkadaşlar, tavuk sotemiz pişti. Altını kapatıyorum. Tavuk sotemiz hazır. Çok güzel görünüyor, çok güzel oldu. Sizler de deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar, bir miktar tabağa da koydum. Yakından göstereyim sizlere. Gerçekten çok kıvamlı, çok güzel oldu. Çok hafif sulu. Ekmeğinizi banıp çok lezzetli bir şekilde yiyeceğiniz tavuk sotemiz şu anda hazır. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ara ara zaman zaman yemek videoları da yapmayı düşünüyorum. Afiyet olsun. Bu yemeği kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok nefis bir yemek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.